Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. İncecik tül gibi yufkalar hazırlıyoruz. Evinde ütüsü olan herkes bu yufkaları kolaylıkla hazırlayabilir. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 1,5 su bardağı su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, karıştıralım. 4,5 su bardağı unu da azar azar ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlayalım. Hamur toparlandıktan sonra tezgah üzerine alalım. Pürüzsüz olana kadar 5-10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edelim. Yoğurduğumuz hamuru hava almayacak şekilde sararak şöyle 1 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz hamuru tekrardan tezgah üzerine alalım. Uzaltarak 2 parçaya bölelim. Ceviz büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde bezelere keselim. Evet, bezelerimizi yuvarlayalım. ...25 eşit bezeye kestim. Bezeleri şöyle 5-10 dakika daha dinlenmeye bırakalım. Yarım su bardağı sıvıya 2 yemek kaşığı nişastayı karıştıralım. Evet, bezeleri yağlayarak elimizle bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açalım. Evet, hepsini aynı şekilde hazırlayalım. 5 tane bezeyi üst üste alalım. Her katı mutlaka yağlayalım. Yağlamak gerçekten çok önemli. Evet, kenara kaldıralım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, 5 dakika dinlendirdikten sonra bezeleri elimle hafif bir şekilde büyütüyorum. Dilerseniz oklava yardımıyla da açabilirsiniz. 2 fırın kağıt arasında açalım. Evet, bir fırın kağıdını yağlayalım. Açtığımız hamuru üzerine alalım. Tekrardan fırın kağıdıyla kapatalım. Sıcak ütüyle sürekli şöyle üzerinden geçerek yufkalarımızı pişirelim. Ara sıra buhar da verebilirsiniz. Arkalı önlü pişirmeye devam edelim. Evet, ara sıra kontrol ediyorum pişip pişmediğini. Ters çeviriyorum. Ayrılıyor gördüğünüz gibi. Tek tek ayırıyorum. Zar gibi incecik yufkalarımız gördüğünüz gibi hazır. Evet, bu şekilde tüm yufkaları pişirerek tek tek ayıralım. Bu yufkalarla dilediğiniz börekleri hazırlayabilirsiniz. İster fırında isterseniz tavada. Evet, yufkaların hepsi hazır.
Hepsini bir araya topluyorum. Evet, gördüğünüz gibi incecik tül gibi yaş yufkalarımız hazır. Dilerseniz yufkaları buzluğa atarak ihtiyaç zamanı da kullanabilirsiniz. Ben büyük bir tavayı tereyağı ile yağlıyorum. Kuru yufkaları videodaki gibi döşeyelim. Evet, yufkaların yarısını tavanın alt kısmına yerleştiriyorum. Tereyağı ile yağlıyorum ortasını. Bolca beyaz peynir serpiyorum. Peyniri elinizle şöyle ufalayın. Rendelemenize gerek yok. Kalan yufkaları da üzerine döşeyelim. Kenarlarından sarkanlarını ortada toplayalım. Tekrardan en üstüne tereyağı ile yağlayalım. Yüksek ateşte kapak yardımıyla ters çevirerek arkalı önlü nar gibi kızarana kadar böreğimizi kızartalım. Evet, ara sıra da tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Evet, böreğim hazır. Biraz ılıması için düz bir zemine alıyorum. Böreğimi dilimleyerek servise hazırlıyorum. Çıtır çıtır böreğimiz yemeğe hazır. Bu böreği dilerseniz kıymalı, patatesli, ıspanaklı, daha farklı hazırlayabilirsiniz. Evet, bir tanesini şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.